Bu videoda doların ünlü analiz uzmanlarınca yapılan yorumları ile beraber cevaplandırdığı sonuçları hakkında kısa ve öz bir şekilde bilgiler paylaşacağım. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoyu izledikten sonra bu videonun size bir faydası olduğunu düşünürseniz beğenip abone olabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, AKP'nin bu hatasıyla dolarda önce 14 sonra 18 aşılacak başlıklı yazısında Fed Başkanı Powell'in açıklamalarını değerlendirdi. Zelyut, Adalet ve Kalkınma Partisi Fed'i 2013'de anlamadı, 2022'de de anlamadı diyoruz. Zira Bakan Nebati Dolmabahçe'de yaptığı toplantıda basında yazılanlara göre Fed bizi etkilemez çünkü Türkiye'de sıcak para az kaldı demiş. Mevzu sadece sıcak paranın artan faizler ve azaltılan para miktarı ile Amerika'ya dönmesi değil, dedi. O zaman çıkan sonuç şu, diyen Zelyut, bu bahar ayında faiz artacak ve paralar geri gidecek. Peki Bakan Nebati'nin dediği gibi Türkiye sıyırabilir mi? Çok net hayır. Faizler arttığı zaman bu dönüp Türkiye'nin borçlanma faizlerini de vuracak ifadelerini kullandı. Zelyut'un yazısının ilgili bölümü şöyle. Size olacağı söyleyeyim. Bugün 14 seviyesi geçilmesin diye canla başla yapılan müdafaa Mart ayında kırılmaya başlar. Bilanço daraltma işlemiyle de kurda 14'den 18'e yolculuk gündeme gelir. Bu yolculukta hızı Amerikalıların faiz artış yüzdeleri ve ne kadar bir büyüklüğü hangi vadede çekecekleri belirler. Bütün bu söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece finansal bir mekanizma çalıştığında Türkiye'de reel ve finansal piyasalara etkisinin nasıl olacağını ortaya koyan bir yazıdır. Ancak emin olduğum bir konu var ki, Fed etkisini 2013 yılına hesaba katmayan Adalet ve Kalkınma Partisi, 2022 yılında yine hesaba katmayarak büyük bir taktik hata yapıyor. Çevremizdeki irili ufaklı her devlet faiz artırımları ile milli paralarını dolara karşı korumaya alırken, AKP'nin bir inat uğruna enflasyonun altında bıraktığı faizle Türk ekonomisine ağır bir bedel ödeteceğini değerlendiriyoruz. AKP'nin düşürdüğü politika faizi yaşamda işe yaramamış, ticari kredi faizleri ve hazinenin ödediği faiz artmıştır. Şimdi Fed etkisini de hafife almak demek, tıpkı üzerine gelen tsunami dalgasını kıyıda izleyen meraklı insanlar gibi davranmak demektir. Dalga kıyıya vurduğunda artık çok geç olur. Ne yazık ki kuru 18 üzerine çıkaracak finansal dalganın hareketi Atlantik ötesinde 2 gece önce başlamıştır. Beklenenden daha şahin mesajlar veren Fed'in ardından para piyasaları bu yıl için 5 faiz artışı görürken, dolara yönelik yukarı yönlü beklentiler de artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekonomik veriler de ekonominin yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi. En yüksek farka sahip. Opsiyon piyasalarındaki pozisyonlar, yatırımcıların dolarda yükselişin sürmesini beklediğine işaret ediyor. Satım opsiyonlarının primi ile alım opsiyonlarının primi arasında, risk reversal olarak bilinen fark, gelecek bir ay için dolarda alım opsiyonu primlerinin satım opsiyonu primlerine karşı Kasım ayından bu yana en yüksek farka sahip olduğuna işaret ediyor. Dolarda yükseliş beklentisi. Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Standard Bank Kur Stratejisi Direktörü Stephen Barrow, uzun zamandır Fed'den bir politika sürprizi görmemiştik. Bu, para birimleri için büyük bir risk iken doları destekleyen bir durum değerlendirmesini yaptı. Bu kez durum farklı. Tarihsel olarak dolarda güçlenme Fed'in daha öngörülebilir bir sıkılaşma döngüsüne girdiği dönemlerde zaman içinde azalır ancak bazı strategistlere göre bu kez durum farklı olabilir. Stratejistler, Powell'ın daha hızlı faiz artışlarının önünü açan mesajlarla piyasayı şaşırtmaya devam ettiğini söylüyor. TD Securities'in Jim O'Sullivan'in de dahil olduğu stratejistleri paylaştıkları notta Fed'in agresif bir sıkılaşma ihtiyacı olasılığına temkinli yaklaşmadığını belirtti ve bu, bizim dolarda bu yıl için ilave direnç beklentimizi destekliyor, dedi. Hareket etmeye devam edecek. BNY Mellon FX ve makro stratejisti John Willis de reel getiriler ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının en azından ilk Fed faiz artırımına kadar birlikte hareket etmeye devam edeceklerini öngördü. Tüm bu bilgilerin haricinde ise Türk lirası hakkında yapılan tahminleri ve bankaları hakkında büyük şirket Goldman Sachs tarafından yapılan yorumları beraber inceleyelim. Goldman Sachs, yükselen enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybından dolayı Türk bankaları için tahminlerini güncellediğini belirtti.
2021-2025 döneminde hisse başına kazanç tahminlerini ortalama %4 yükselttiklerini ifade eden Goldman analistleri, net faiz gelirinin artacağına yönelik beklentilerin bu güncellemede etkili olduğunu söyledi. Goldman analistleri net faiz gelirlerinin artmasına yönelik beklentilerinin altında yatan iki sebep olduğunu belirtti. Türk lirasındaki değer kaybından dolayı banka bilançolarının büyüme hızının artması. Yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte tüfeğe bağlı varlıkların net faiz gelirlerini yukarı yönlü desteklemesi. Yükselen enflasyonun operasyonel harcamaları artırarak net faiz gelirlerindeki yükselişin pozitif etkisini sınırlayabileceğini belirten banka, zayıflayan kur ve makro oynaklıkların da risk maliyetini artırabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Hedef fiyatlardaki yükseliş ortalama %7. Son dönemde yaşanan makro oynaklıkların yakın vadede hisse fiyatlarındaki oynaklığa etki edebileceğini belirten Goldman Sachs, hisse başına kazanç tahminlerindeki artışla beraber hedef fiyatlarını ortalama %7 artırdıklarını vurguladı. Akbank için hedef fiyatını 7,60'dan 8,40'a çıkaran Goldman Sachs, hissenin %19 getiri potansiyeli sunduğunu belirterek al tavsiyelerini koruduklarını söyledi. İş Bankası, Yapı Kredi ve Vakıfbank için nötr tavsiyelerini koruduklarını söyleyen Goldman analistleri, İş Bankası için hedef fiyatı 6,06'dan 6,80'e çıkardıklarını belirtirken Yapı Kredi için hedef fiyatı 3,07'den 3,51'e çıkardıklarını belirtti. Goldman Sachs, Halkbank için SAT tavsiyelerini koruduklarını ve %32'lik kayıp potansiyeli olduğunu belirtirken Garanti Bankası'nı değerlendirmediklerini ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, elimizden geldiği kadar kaliteli bir sunum ile sizlerle videolarımızı paylaşıyoruz. İzlediğiniz bu videonun size bir faydası olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.